Uzun zamandır düşündüğüm bir şey vardı. Şu an bugün itibariyle onu yapacağım. Ayrıca unutmadım. Selam. Şimdi her yerde gördüğünüz bir şey var. Soru cevap. Şimdi biz onun yorum cevabını yapmaya çalışacağız. Söz vermiyorum devamlılık hakkında. Ya cevaplayabilme isteğim var ama verdiğim cevabı da herkes duysun gibi bir isteğim var. O yüzden sizin yaptığınız yorumlara ben olabildiğince kısa cevaplar vermeye çalışacağım. Şu an bildiğiniz 1.5x'te video çekiyorum kendi ağzımla. Zeynep Sarı Yılmaz demiş ki altyazı için teşekkürler. Dobide ailesi haberi duyunca çok sevindim. Duyma engelli arkadaşlar için yapmayı düşündüğüm şeyi tam olarak şu an yapmış bulunmaktayız. Videolara yaklaşık 1-2 gün içerisinde Türkçe altyazı ekleniyor. Yaklaşık 4-5 gün içerisinde hatta İngilizce altyazı ekleniyor. İnşallah bunu sağlıklı bir şekilde yürütebiliriz. Gelen başvuru sayısı 200'ün üzerindeydi. Mail aldım. Çok teşekkür ediyorum. Müthiş hikayeler vesaireler vardı ama mailler o kadar birbirine girdi ki artık cevap yazamadığım bazı insanlar oldu. Çok özür diliyorum. Ne olur hakkınızı helal edin. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz ilgi için. Geçiyorum. Çok hızlı cevaplayacağım. Böyle vakit almadan olabildiğince size hap bilgiyi sunabilmek adına bu tip videolarda. Ne kadar sıklıkla yaparım bilmiyorum. Merhabalar, keyifle izliyorum sizi. Size bir sorum var. Hep kan alınırken görüyoruz çocukları ama kan verilir mi? Böyle bir şey var mı? Varsa eğer onun hakkında video çekebilir misiniz? İyi akşamlar. Tuğba Yılmaz. Tuğba Yılmaz kardeşim, evet ya da ablacım, teyzecim bilmiyorum. Kan alınırken görüyorsunuz çünkü klinik içerisinde gerçekten birçok çocuktan gün içerisinde kan alınıyor. Biyokimyalar vesaireler, hemogramlar, diğer kan analizleri, laboratuvara gönderilecek örnekler, kanın serumu, plazması ve çocuklara kan verilme gibi bir durumda var. Kan gerekliliği insanlar için ne doğuruyorsa, neden gerekiyorsa kedi köpekler için de aynı şey geçerli. Hep bize sorardınız ya hayvanlar da mı operasyon geçiriyor? Hayvanlar da mı hasta oluyor? Hayvanlar da mı şöyle falan diye. Hayvanlarda, insanlarda ne yapılıyorsa hayvanlarda da aynısı yapılıyor. Herhangi bir kaza geçirmiş, kan nakline ihtiyaç duyan bir hayvana kan nakli başka bir kedi tarafından kediye, köpek tarafından köpeğe yapılabiliyor. Doruk abi, kuşlarla ilgileniyorsanız kliniğinize getirmeyi düşünüyorum. Gelmeyi düşünüyorum. Lütfen cevap yazabilir misin? Ronnie demiş. Kardeşim, kuşlarla evet ilgileniyoruz. Yapıyoruz bakımlarını ama kuşlardan yani egzotik hayvanlardan anlayan bir veteriner hekimimiz şu an kliniğimizde yok. Bunun dolayısıyla genel muayeneler falan yapılıyor. Lakin ayrıntılı muayene için gerçekten böyle bir kedi köpek şeklinde bizim kedi köpeklere yaptığımız şekilde muayenesini, tedavisini, bakımlarını yapabilecek insanlar şu an Türkiye'de var. Size sizin şehrinizde ya da size en yakın şehirde olan veteriner kliniğini tespit edin. İsterseniz Instagram adreslerinden yazın, isterseniz çıkın gidin yakındaysa eğer, ama kesinlikle tespit edin. Önemli olan kısım bu. Çünkü acil bir şey olduğu vakit siz ulaşmak için bu sefer yine bana soracaksınız ya da yine sizin yakınınızdaki egzotik hayvanlara bakmayan bir veteriner kliniğine soracaksınız. Bakanı şimdiden tespit edin. Doruk abi, çocuklar box'a girerken nasıl girdiğini görmek istiyoruz. Box'ın içine kamerayı koyacağım diyordum demişsin, rastgele videolar. Gelip sen mi alacaksın onun içinden kamerayı? Kardeşim, kamerayı geri almak gibi bir şansımız da olamayacağı için, çünkü çocuk zaten fazlaca strese giriyor o an. Biz elimizden geldiğince böyle bir şeyleri hızlıca yapalım, bitirelim, çıkaralım, gönderelim istiyoruz ki kitlendikten sonra da zaten hasta sahibine hekimlerimiz bilgiyi verip gönderiyorlar. Hatta başka bir yere uğramayın falan deriz. Özellikle de o çocuklar için. O yüzden yapamam yani. Dedik öyle bir şey de. Doruk abi, bir günde hekimler tutsa sen bakımını yapsan çocukların. Kardeşim, oradaki ana nüans şu. Ben zaten sen bakımını yapsan çocukların bir dakika. Ben aşı, tedavi, operasyon vesaire bir şeylere karışmıyorum. Yardımcı bir veteriner hekim olarak el atma şeyim olabilir, şansım olabilir ama atmıyorum. Yani bu hem klinik zaten işliyor, şu an benim atmamın gerekliliği olacak bir pozisyon yok. Orada diploması olan hekimler rahat işlerini yaparken bu kesinlikle gerekmez. İkincisi de zaten hukuki anlamda bu güzel bir şey de değil. Bunu ben kendime hoş görmediğim için kesinlikle el atmıyorum. İnşallah diplomamı aldığım zaman ama beni de sahalarda o vakit görürsünüz. Ama onun dışında tutma konusuna da geldiğimiz zaman diğer arkadaşların tuttuğu birçok çocuk var. Onları da size izleteceğim. Onu sadece ben gün içerisinde bir ya da iki tanesini tutuyorum. Sonra o videoyu çekiyorum, geliyorum. Burada montajlayıp geçiyoruz. Kedim mantar oldu. Ben de aynı şekilde bana bulaştı. Mantar aşısı yaptırmak istemiyorum. Sizce yaptırmalı mıyım? Başka çözümü yok mu? Daha başlarındaymış. Şimdi bu soruya benim buradan cevap vermemin hiçbir mantığı yok. Hatta hiçbir veteriner hekim kliniğinin veteriner hekimin de kliniğinde cevap vermesinin şansı yok. Pelin Yurdagül, güzel kardeşim, yanlış anlama, sana binaen bunları anlatmıyorum.
bilgilendirmiş olalım ama senin daha üstüne çıkacak farklı sorular soran insanlar da var. Burada konu şu. Bu bir hekimlik konusu. Yani o zanaati icra eden kişiyle yüz yüze görüşmek zorundasınız. Yüz yüze görüşemiyorsunuz diyelim. Herhangi bir hekimle yüz yüze görüşmeden bir şekilde bilgi almak zorundasınız. Uzmanı başka şehirde, başka ülkede vesaire. Epikriz denilen bir şey var. Ülkemizde maalesef hala tam oturmamış olsa da insan hekimliğinde dahi epikriz olmadan kesinlikle bir hastalık hakkında başka bir hekim yorumlama yapamaz. Mantar için sana yapılabilecekleri söyleyeyim istiyorsan. Tabletle banyo yaptırma olayı var. Tabletin hastalığın tablet formunda ilaçları var. Aşı yaptırma durumun var. Bağışıklık sistemini güçlendirme durumun var. Bak farkındaysan hep genel geçer cümleler kurabilirim. Bunların hepsini ama bir veteriner hekim tarafından onaylanılması lazım senin çocuğun için. Çünkü bu şöyle bir şey değil. Şunun bir ölçüsü vardır. Buna bu kılıf uyuyordur. Başka birisi de alır bu kılıfı takar, uyar. Ama bu hastalık için bu kılıf her hayvana uymuyor. Ne? Bunu lütfen artık anlamanızı istiyorum veteriner hekimliğin değer kazanması adına. Arkadaşlar tırnak kesmek şart mı? Vallahi hem hayvana hem de size üzüldüm. Ben kedimin tırnaklarını hiç kesmiyorum. Gerekirse de keseyim diye soruyorum demiş Nazlı Işıldak. Tam olarak sana söyleyeceğim şey şu. Çok sivriyse sadece uçlarını kes. Aslında buradaki mekanizma şu. Çocuğun kendine zarar verme ihtimali. Zararı da nasıl verir? İki şekilde verir. Ya o tırnak bir yere takılır, tırnağa, bacağa, koluna bir şekilde asılı kalma vesaire gibi şeyleri, hikayeleri yaşama ihtimaline karşı kesilmesini tavsiye ediyoruz. İki, bu tırnak fazlaca uzar ve pati yastığına batma ihtimali var. Bunun için kesin diyoruz. Bu 3 günde uzayacak bir şey değil. 3 böyle olur. 3 günde uzayacak bir şey değil. Aylarca kesmezseniz evet bunu yaşayabilirsiniz. Kontrol edin. Batma hakkındaki olayı kaldırın ortadan. Ya da çocuğun herhangi bir şekilde sıkıntı yaşayacağı bir düzenek varsa onu kaldırın ve tırnak kesmeyin. Sanılanın aksine biz kesinlikle şunu savunmuyoruz. Mobilyaya zarar veriyor, yatağa zarar veriyor, perdeye zarar veriyor, beni tırmalıyor, oraya halıyı parçaladı vesaire diye tırnak kesmeyin. Mevzumuz o değil. Kolay yoldur bu. Perdeye, halıya, koltuğa zarar veriyorsa sen koltuğun o zarar verilen kısmını ya gözden çıkaracaksın ya zarar verilen kısmına çocuğun zarar veremeyeceği bir tahta monteleyeceksin. Çakacaksın oraya tahtayı. Ya oraya tırmalama tahtası koyacaksın ya da yavru bir hayvansa tırmalama tahtasına alıştıracaksın. Yani bir şekilde o seninle nasıl yaşamayı öğreniyorsa sen de onunla yaşamayı öğreneceksin. Mevzu onlarla alışabilecek düzeneyi kurabildiğiniz vakit, tırnaklarının da ona zarar verme ihtimalini ortadan kaldırdığınız vakit hiçbir problem yok. Konu anlaşılmıştır. Ama bizim bu kadar hırçın çocuklarla bu kadar cebelleşmemizin sebebi de tam olarak işte bu. Çocuk evde tırnak asla kestirmiyor. Eve zarar veriyor ama mevzusu bu değil birçok hasta sahibimizde. Çocuk inanılmaz böyle evde de o hırçınlığı evde hareketlilik olarak algılayın. Bu kadar hırçın hayvanın evde sakin mayıl mayıl böyle dolanma ihtimali var mı? Yok. Çocuk tepelerde tırmanıyor. Raflar, perdeler, koltuklar vesaire. Oradan bir şekilde tırnağı bir yere takılıp durma kalma ihtimalleri maalesef ki risk oluşturuyor. O yüzden tırnakları ucundan alın diyoruz. Bütün gelen bu hırçın kedi sahiplerine de evde bir tırnak kesmeye başlayın. Günde bir tırnakla bu taktiği, bu sistemi oluşturabilirsiniz diyorum. Evet, öksüren kişi Sevgi. Ya sessiz olayım diye içime öksürüyor. Yanında çalışıyordu. Şimdi diğer soru. Genellikle kediler köpeklerden daha hırçın oluyor. Ben sizi izlemeden önce köpekler daha hırçın zannederdiniz. Çünkü köpeğin bir kere kuvveti insanın çok hırçınmış diyeceği pozisyonda. Bir köpek ısırdığı zaman haber olabiliyor. Mevzu aslında bundan kaynaklı. Bir kedi ısırdığı zaman haber olamıyor. Tamamen bu. Yoksa kedinin hırçınlık kapasitesi, yetenekleri, saldırı yeteneği köpekten evet daha fazla. Onu net söyleyebilirim. Abi kedilerde neden iştahsızlık olur? Sokak kedilerinde lütfen cevap. Kardeşim az önceki mantar sorusundaki gibi hemen sorunu cevaplıyorum. İnternet üzerinden şunu söyleyeceğim sana. Mesela midesinde yabancı bir cisim olabilir. Geçtiğimiz günlerde birisi tekme atmış da olabilir. Verilen bir gıda belki midesini bozmuştur. Belki bir kalisi virüsü olabilir. Ya da FIP olabilir. Belki bir asites yaşıyordur. Ya da gözünde problem vardır. Keyfi yoktur. Burnu akmıştır. Tıkandığı için maalesef koku alamıyordur. Ya da geçen gün bir yerden atlarken ayağını incitmiştir. Orada ağrı olduğu için iştahı düşmüştür. Bilemeyiz ki buradan. Bu mantığı lütfen oturtturun.
Bakın bu söylediklerimin hiçbirini sallamadım. Bunların her biri gerçek vakalar, yaşanmış şeyler. Lütfen ama lütfen bu mantığın oturması için çaba veriyorum. Amacım sadece hayvanlar üzerine değil, veteriner hekimliğin de değer kazanması üzerine çalışmak. O yüzden abi kedilerde iştahsızlık neden olur? Bu şey gibi algılıyorum ben soruyu. Abi trigger kayışı niye kopar gibi bir şey oluyor. Kardeşim o kayışın kopacağı bir şey vardır. Gaza bastın mı hız falan filan. Birkaç mekanizma vardır ve bu kadardır. Yani çok farklı bağlantılar yoktur. Ama bu canlı. Bu canlının inanılmaz yüksek sayıda bir değişkeni var. O yüzden direkt kalıplaşmış cevap aramaktan lütfen vazgeçin. Yapabileceğiniz şeyi soruyorsanız söyleyeyim. Bir sokak hayvanı için belediyeler yavaş yavaş artık kıymetini anlamaya başladı canlıların. Belediyeler yavaş yavaş veteriner hekimlik hizmeti veriyorlar. Sadece böyle kaza bela değil. Veteriner hekimlik hizmeti veren belediye yetkilisiyle görüşebilirsiniz. Bu belediyenin numaraları falan var. Kısa numaralar. Bununla görüşebilirsiniz. Bunun dışında yakınınızda bir veteriner kliniği vardır. Veteriner kliniğini arayın. Düzgün bir şekilde benim kapımda beslediğim bir kedi var. Bu kediyi ben bir haftadır besliyorum ve yaklaşık 3 gündür de yemek yemiyor. Ya size getirebilir miyim? Ama getirdiğimde ne kadar öderim? Ya da getiremezsem eğer ben evde burada neler yapabilirim? Farklı bir gıda mı vereyim? Gibi bir veteriner hekimle direkt görüşün. Ben burada bir cevap yazdığım anda olayın rengi inanılmaz değişir. Yazılabilecek iştahsızlık konusu için tek bir cevap var. Farklı bir gıda ver. Belki canı istememiştir. O verdiğin gıdadan sıkılmıştır. Ya da sevmiyordur. Farklı bir gıda ver. Bir dene bakalım. Sadece bu sorunu sorduğun için bile çok teşekkür ederim. Çünkü senin işe ne kadar gönlünü verdiğini görüyorum. Doruk abi kedileri muayene ederken onlara neden oyuncak vermiyorsunuz acaba onları ısırmaları için? Veriyorum. Elim oyuncak, bazı taktikler vesaireler var ama her taktik her kedide maalesef işe yaramıyor. Burada hekimlerimiz içeride yeri geliyor yaş mama veriyor, yeri geliyor altına havlu seriyor, yeri geliyor başka teknikler vesaireler kullanıyor. O yüzden her kediye özel taktikler var. Ama oyuncak konusu çok mantıklı değil. Biz eldivenden bile mesela muzdaribiz. Çünkü eldiven üzerine sinen bir koku nihayetinde olabiliyor. Muayene eldiveni maliyeti, şimdi o bile artmış olsa bile muayene eldiveni maliyeti en azından her hayvanda değiştirilebilmeye uygun. Ama benim kullandığım özellikle o büyük eldivenler öyle herkes de kullanabileceği, bırakın hani her zaman satın alınabilecek tutarlarda değil. Sadece temizliğini, dezenfeksiyonunu sağlayabiliyoruz. O yüzden kullanılacak oyuncağı bir hayal edin. Her kedinin ağzına verilebilecek bir oyuncak mekanizması kuramayız maalesef. Bir de zaten o kadar ilgilenmiyorlar. Hırçınsa kedi yakalık taktırmıyor. Yani biz yakalığı uzatıyoruz. Mesela yakalık taktırmak da bir teknik. Yakalığı taktığın vakit ellerini ısıramaz çünkü sen tutarken daha rahat tutarsın mesela. Ama benim çektiğim kediler, özellikle benim tutmam gereken kediler de sen yakalığı uzatırken bir şekilde takmaya çalışırken pataküte Allah ne verdiyse girişiyor. Abi bu yorumu okumayacağım. Alttaki yorum İbrahim Vural arkadaşımız demiş. Ben bu doktorların yerinde olsaydım önce anestezi uygular sonra işlem yapardım. Çünkü bunun gibi kediler çok güçlü oluyorlar. Adamın bileğine kadar ısırmış. Allah esirgesin falan fişman. Keşke öyle bir anestezik olsa. Böyle verdik, etkiledi, sonra vermedik, etkilemedi. Böyle bir anestezik yok. O anestezik maddelerin hepsi bir şekilde yolları farklı ama akciğerden, böbrekten, karaciğerden metabolize olarak atılıyorlar. Yani bu metabolizasyon sırasında maalesef o organlar üzerine bir yük bindiriyorlar. Böyle bir şeyi tırnak kesme, aşı yapma gibi yaklaşık 3-5-10 dakika maksimum tutulabileceği var olan hayvan için verilmez. Kim için verilir? Aslan için veriliyor mesela bak. Kaplan için veriliyor. Yani bir adam timsahı tedavi etmeli. Timsahın kafasına GPS takacak, takip edecek. Ulan o timsah bilim uğruna yapılması gereken bir şey. Ya da takibinde olan bir aslan var. Vahşi doğadaki veteriner hekimler için bahsediyorum. O aslanı tutacak adam yok ki. Onu tutamayacağı için mecburen böbrek hak getire. O hayvanın bir tedavisi uygulanması gerekiyorsa o hayvana anestezi veriliyor, uygulanıyor. Aynı şey bizde de var. Diyelim ben tutamadım. Aşı için mi? Ya gerekirse başka veteriner kliniğine götürün. Başka veteriner hekim arkadaş denesin diyebilirim. Ama çocuk yaralı geldi. Açık yarası var. Öyle bir durumda ya tutmak ve tutmaya çalışmak vesaire falan mantıklı değil. Çünkü yaranın tedavisi
Orada terazinin dengelerini çok iyi ayarlamak lazım. Uygulayacağın işlem yaklaşık 1 saat. 1 saat ben tutamam. 1 saat tutarsam o çocuk stresten zaten bayılır. Onun dışında işlem ve anesteziyi hak ediyor. Yani bir dikiş atılacak, bir şey yapılacak vesaire. Böyle bir durumda birisi tutacak adam akıllı. Enjeksiyon yapılacak. Yaklaşık 30 saniye sonrasında işlem bitmiş olacak. Çocuk yaklaşık yarım saat sonra baygınlaşacak. Zaten yapılan anestezik maddelerin hiçbir öyle 3 dakika içerisinde bayıltmıyor gençler. Hepsinin böyle yarım saat, 20 dakika vesaire gibi süreleri var. Yarım saatlik bir çocuğu burada tutalım, edelim, anestezi alalım falan gibi şeyler çok mantıksız. Hocam iç dış parazit fiyatı ne kadar? Yani bunu kardeş gelirsin, masa başında hesaplaşırız, el tutuşuruz. Yani bir şekilde bir yoluna bakarız. Bir pazarlığı vesairesi olur elbet. Kardeşim bu işler böyle olmuyor. Bak, onun iç dış parazitin farkları var. Enjeksiyon mu, tablet mi, uygulama mı? Bunların bir muayenesi var, muayene ücreti var. Bu soruyu cevaplamamın tek sebebi şu: veteriner hekim meslektaş arkadaşlarım için şu cümle: bu iş bu kadar basit değil. O çocuk geldiğinde belki iç dış parazit yapılmayacak. Ya da sen iç dış parazit burada X TL, orada 2X TL. Sen bizi daha ucuz, orayı daha pahalı olarak mı değerlendireceksin? Bu iş böyle değerlendirilmez. Sadece bunun için bu soruyu cevaplıyorum. Öpüyorum bu arada. Doruk abi, sizin kliniğe hiç düzgün hayvan gelmiyor mu? Geliyor. Bir sürü geliyor. Sadece ben bunlarla ilgilendiğim için ve ilgilendiğim hayvanı çekmekten zevk aldığım için, o an ben varken çekim yapıldığı için genelde onlar çekiliyor. Ama sizler için gerçekten böyle gün içerisinde bir çekim yapacağım. Bir hayvana yardım etmek için nereyi aramalıyız? Örneğin araba çarptıysa. Araba çarptıysa yapılacak şey şu: kesinlikle o çocuğu bir şekilde battaniye, yorgan ne buluyorsanız sağlıklı kucaklama teknikleriyle bir şekilde arabanıza atıp en yakın veteriner kliniğine, veteriner hizmetliğini veren bir yere götürmeniz lazım. Benim kuşa inşaat eldiveni olmadan dokunamıyoruz, nasıl eğiteceğim diye bir cevap gelmiş, yorum gelmiş. İnşaat eldiveni ise bu muhtemelen o zaman büyük ırk kuşlardan biri, papağan türevleri vesaire. Hepsi için söyleyeyim: ne kadar çok vakit geçirirseniz o kadar çok aranızı yaparsınız. Aslında taktik bu. Elinizi sokun, inşaat eldiveniyle sokun gerekirse. Elinizi sokun kafesin içerisine. O kafeste getirin, böyle televizyon izlediğiniz yerin yanına koyun. Siz televizyonunuzu izlemeye devam edin. Eliniz burada dursun. Yani pat diye saldırmıyor ya. O şekilde dursun. Mevzu aslında size, elinize, o eldivene, ele dokunmaya alışması. Bu çok güzel bir taktik. Çıplak elle tutmak isteyenler, mesela muhabbet kuşu var. Isırıyor, can acıtıyor ama öyle böyle tutmak istiyorsunuz. Gezmesini istiyorsunuz, size yakın olmasını istiyorsunuz. Haklarına tecavüz etmeyin ya karşı tarafa. Onu kastediyorum. Ben seni tutacağım yarlah deyip atmayın elinizi. Elinizi koy, böyle durun. Elim şu an görünüyor mu bilmiyorum da. Böyle durun. Kafesin içerisinde bu tüneğin üstünde eliniz böyle dursun. 1 saat durun. 10 dakika durun. Günlük 10 dakika durun. Günlük 10 dakika siz durun. 5 gün sonra, 3 gün sonra emin olun o çocuk elinize daha sakin, yavaş yavaş yanaşacak. Aradaki sınırı siz bir arkadaşınızla böyle tanışma esnasında ne yapıyorsun lan diyerek mi gidiyorsunuz? Hayır. Yavaş yavaş tanışılıyor. Aynı şey de bu çocuklar için de geçerli. Yavaş yavaş tanışın. Videolar buraya kadardı. Daha doğrusu yorumlar buraya kadardı. Tekrarlar mıyım, devam eder miyim, nasıl yaparım bilmiyorum. Ama bu şekilde cevaplamaya da niyetliyim. Kısa kısa cevaplar verip bu şekilde böyle günlük bilgiler sunmaya çaba vereceğim. Babam geldi. Sevgi çekerken babam düştü odaya. Hadi görüşürüz, kendinize iyi bakın.